Afrika'nın renginden Zambiya'dan merhaba. Zambiya'ya en doğusundaki Nakonde sınır kapısından girdikten sonra yaklaşık 1000 kilometre kadar Lusaka'ya, oradan da 600-700 kilometre kadar devam edip Malawi'ye doğru yoluma devam edeceğim. Zambiya benim için birazcık da bilinmezler ülkesi. Ülke hakkında bilgim yok. Bu arada hava güneşli gibi görünebilir ama Zambiya'da yağmur sezonu da başladı. Şu anda Aralık ayının sonlarına gelmiş durumdayız. İnanıyorum ki Zambiya'da çok güzel ve maceralı bir gezi beni bekliyor. Afrika'nın rengi Zambiya'da başlıyor. Eski adıyla Kuzey Rodezya olan Zambiya'ya doğudaki sınır kapısından giriş yapıp hemen kendime kalacak bir yerler bulmak için yoluma devam ettim. Nakonde sınır kapısından biraz önce Zambiya'ya girdim. Çok yoğun bir tır trafiği var. Herhalde ya yılbaşı üzeri ya da bu sınır kapısının özelliğinden her tarafta tır konvoyları vardı. İşlerim birazcık uzadı. Bugün de çok yağmur vardı. Çok ıslandım. Kendimi de çok iyi hissetmiyorum açıkçası. Bir tane tır garajı buldum. Hemen sınırın dışında, 5-6 kilometre dışında. Bu gece burada kalacağım. Yarın sabah bir kendimi dinleyeceğim. Bakalım ne durumdayım. Ona göre yoluma devam edeceğim. Sabah gün doğarken kalkıp bir şeyler yiyip garajdaki tır şoförleriyle sohbet edip yol hakkında bilgiler aldıktan sonra kampımı toplayıp başkent Lusaka'ya doğru yola çıktım. Hafif tropikal iklime sahip ülkenin yemyeşil doğası ve düzgün yollarında motor sürmek gerçekten çok keyifli. Sınırdan Lusaka'ya doğru giderken bu bölge oldukça fazla tarıma elverişli bölge. Yolda farklı tipte Zambiya evleri gördüm. Hemen bir tanesinde durdum ve oradan biri çıktı. Bugün pazar, çok meşgulüm, birazcık acele etmen lazım dedi. Mike'la tanıştım. Mike 55 yaşında. I told the channel Mike is 55. Yes, But he said me you are look like older. Yes, yeah. Ben dedim ki ben 42 yaşındayım. O da bana dedi ki 42'sin ama sen dedi benden daha yaşlı gösteriyorsun dedi. Dedim benim hayatım hiç kolay olmadı. Böyle çalılardan yağmura karşı üst taraflarını kapattıkları şeyler var. Burası aslına bakarsanız mutfak ve ortada genellikle ağaç ve çako kullanıyorlar. Odun kömürü kullanıyorlar. Burada da Afrika'nın hemen hemen her tarafında olduğu gibi içme suyu problemi var. Çok yağmurlu bir bölge. Tarım için, sulama için, başka ihtiyaçlar için çok fazla suya ihtiyaçları yok ama içme suyu sıkıntısı burada her tarafta var. Burası oturma odası. Oturma odasında genel Afrika evi olduğu gibi temel ihtiyaçlar karşılanmış. İşte tabureleri var. Burada bir dolabı var, eşyalarını koymuş olduğu. Burada tencerelerini, tavalarını saklıyorlar. Çatı her zaman gibi ikinci katmanla kapatılmamış. Dediğim gibi ağaçlar ve çalılarla kapatılmış. Burada çok farklı bir şey var. Şimdi biz buna köyde dibek diyoruz. Bunda buğdayları bulgura çeviririz, başka bir şey yaparız. Burada genellikle kasava bitkisi yapılıyor. Kadınlar bunun içerisine o kök, beyaz kasava köklerini koyuyorlar ve burada eze eze bu kumaşın üstünde görmüş olduğunuz hale getiriyorlar. Şu hale getiriyorlar. Böyleyken kuruyor.
Kuruduktan sonra iyice ufalıyorlar. Bu hale geliyor. Bundan sonra da daha da fazla ufalıyorlar ve un haline geliyor. Ondan sonra da ekmek yapıyorlar. Cana yakın ve neşeli bu aileyle geçirdiğim kısa zaman bana ülke insanı hakkında da fikir vermeye başladı. İnsanlar çok cana yakın ve güler yüzlü. Yolumun üstünde giderken bu tür yapılar gördüm. Çalılardan, ağaçlardan yerler ve tamamen ağaçtan yapılmış kafesler var. Bunların içerisinde tavuk, horoz vesaire satıyorlar. Mesela bunun içerisinde de var. Aldığınız zaman ister kafesiyle ister kafessiz size tavuk satabiliyorlar. Bazen tanesi 2-3 dolar civarında, bazen 5 dolara kadar çıkabiliyor fiyatları. Bugün pazar olduğu için de Hristiyan toplulukları kilise ziyaretlerine gidiyorlar. Aynı renk gömlekler giymişler. Çok şık da kıyafetleri var. Where is my brother? Yeah, come here please. Biraz önce sohbet ettik ve ben Zambiya'dan nefret etmeye başladım. How old are you? I'm 60 years. Bu beyefendi 66 yaşında. But I'm 42. You're 42. But I'm older. You seem to be very, very old. Yeah, why? I don't know. Sıkıyımba amca 66 yaşında. 12 tane çocuğu var. Şu sarı bereli olan onun torunu. Yol üzerinde köylü kadınlar mantar taşıyorlar. Sizi bilmiyorum ama ben hayatımda ilk defa bu kadar büyük mantar gördüm. Böyle bir yolculukta yapılabilecek en büyük hata tadını veya doğruluğunu bilmediğiniz mantar yemek. Çünkü mantar zehirlenmesi hiçbir şey zehirlenmesine benzemez. Belki bunlar zehirli mantar değil ama ben bilmediğim için bunu almayacağım ve yemeyeceğim ama şunu farklı şekillerde mantarlar var. Çok enteresan. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük mantar görüyorum. Sınırdan Lusaka'ya doğru gidiyorum. Yaklaşık 1014 kilometrelik bir yol. Git bitmedi. Sıkıcı da bir yol. Çöl gibi, yani her taraf yemyeşil ama hiçbir şey yok. Yani yol üzerinde bir iki küçük atraksiyon gördüm ama yani başka bir şey yok. Belli bir mesafeye kadar geldim. Sonra kamp yapmak zorundayım. Burada yerleşim inanılmaz seyrek. Yani moteli bırakın, köy bulmakta bile zorlanıyorum. Sonra bir yerlerde kalabalık bir yer buldum. Bir alan gördüm. Hemen yanaştım. Dedim ki ya burada kamp yapabilir miyim? Emekli öğretmenimiz Mrs. Mekombe
evinin hemen kenarında benim çadırım için bana bir yer verdi. Bu gece burada kalacağım. Çok güvenli bir yer. Hem de bana tuvalet, banyo yerini gösterebileceğini de söyledi. Çok da hoş bir yer. Bu gece burada kalıp yarın sabah erkenden Lusaka'ya doğru devam edeceğim. Harika bir gecenin sabahında yoğun sisin kapladığı yollardaki satıcılar patatesten mantara değişik ürünlerini satıp hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Zambiya'nın kırsal kesiminde yerleşim birkaç kulübeden oluşan köylerden oluşuyor ve oldukça seyrek. Halkın hemen hemen hepsi tarımla uğraşıyor. Modern teknoloji ile yapılan tarımın yanı sıra bu araçları alamayan halk geleneksel yöntemler kullanıyorlar. Gittikçe yoğunlaşan bir yerleşimin sonunda başkent Lusaka'ya ulaştım. 24 Ekim 1964 yılında İngilizlerden bağımsızlıklarını ilan eden Zambiya'nın nüfusu 2007 yılı verilerine göre yaklaşık 8,5 milyon. Hafif tropikal iklime sahip ülkede özellikle Aralık'tan Nisan ayına kadar devam eden yoğun yağmur sezonu kimi zaman doğal felaketlere yol açabiliyor. Farklı etnik gruplardan oluşan halkın en büyüğü Bantular. Bantuları Bembalar takip etmekte. Siyaset ve ticaret yapan halkın çoğunluğu ise ülkenin güneyinde yaşayan Rotseler. Denize sınırı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kongo, doğuda Tanzanya, Malawi ve Mozambik, güneyde Zimbabwe ve Namibya, batıda Angola. Halkın büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı ülkede resmi dil İngilizce olmasına rağmen 30'dan fazla kabile lehçesi kullanılmakta. Bağımsızlık sonrası Hristiyanlık dininin oldukça fazla yayıldığı ülkenin hemen hemen yarısı bu dine inanmakta. Geri kalan halk halen yerel dinlere inanırken İslamiyet'in oranı ise %1 civarında. Başkent Lusaka'da motorumla kısa bir tur attıktan sonra ilk durağım Türkiye Cumhuriyeti Lusaka Büyükelçiliği. Lusaka'da Türk Büyükelçiliğine gittim. Oradaki arkadaşlar da sağ olsunlar çok iyi karşıladılar bizi. Her zaman olduğu gibi sordum. Dedim ki ya burada kim var kim yok Türklerden. Çünkü ne yaparsanız yapın bir Afrika toprağında veya başka bir ülkede kendi memleketinizden insanlarla konuşmak, onlarla tanışmak istiyorsunuz. Çünkü bir sürü konuda bize yardımcı oluyorlar. Yanımda iki tane arkadaşım var. Bir tanesi Erkan, bir tanesi Erman. Erman'la başlamak istiyorum. Çünkü Lusaka'ya önce Erman gelmiş. Ondan birazcık bilgi alacağım. Evet. Erman ne zaman geldin Türkiye'den Lusaka'ya? Tam 3 sene oldu. Tam 3 sene. Tam 3 sene oldu. Ne iş yapıyorsun Erman burada? Evet, burada parke taşı üretimimiz var. Seramikler gördüm dükkanda. Evet, seramik satışımız var. Türkiye'den mi ithal ediyorsun? Türkiye'den getiriyoruz. Ha, tamam, o zaman hükümetimiz seni seviyordur. Onlar yani ihracata destek veriyorlar. Veriyorlar, kesinlikle veriyorlar. Zambiya insanının çalışma tertibi, çalışma prensibi nasıl sence? Evet, ağırlar. Özellikle bizim milletimize göre, Türklere göre biraz ağırlar.
Tabii belli bir süre boyunca ilk zamanlar zorluk çekiyorsunuz. Ama şu an 3 sene sonunda diyebilirim ki ya istediğim performansa şu an ulaşabiliyorum. Kazandığın parayla galiba Türkiye standartlarında birazcık üstünde yaşıyorsun maşallah. Tabii. Evini falan da gördüm. Tabii. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz. Yani demek ki burada burada çalışıp hani birazcık sınırlarımızı aşıp ki senin yaptığında iyi bir şey. Türkiye'nin ihracatına katkın da oluyor bir şekilde. Evet. Yani o sınırları aşıp birazcık cesaret mi gerekiyor buraya gelmek için? Kesinlikle. Yani aklının bir kenarında en ufacık bir yerinde ya gideyim şu Afrika'yı göreyim diye bir düşünce varsa mutlaka gelsinler görsünler. Peki anne baba. Şimdi tamam hanımını alırsın sözün geçer. Çocuğunu alırsın sözün geçer. Ama yani şimdi ben yolculuğa çıkarken ki ailem buna alışık. Ya gene mi falan ne Afrikası. Bunlarla bu tepkileri çok karşılaştım. Ki sen yerleşmeye geliyorsun. Bütün düzenini bırakıyorsun. Aile ne dedi? Öncelikle şunu da belirteyim, ben bir evin bir çocuğuyum. Maşallah. Ona rağmen geldim. Tabii ilk baş yadırgıyorlar, istemiyorlar. Ama ben çok kararlıydım gelmekte. O kararımı görünce, kararlı olduğumu görünce onlar da tabii senin mutluluğun önemli dediler. Ben burada mutlu olacağıma inandım. Mutlusun. Çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim. 28 yaşında üniversite mezunu pırıl pırıl bir Türk genci yapması gerekeni yapmış, cesaretini kullanmış, ailesi belki karşı çıkmış ama sonunda arkasında durmuş. Lusaka'da hakikaten tanınan, bilinen, iyi bir ticareti olan, hayatı düzgün bir adam. Öteki tarafta da ülkemizin birazcık doğusundan, Kayısı diyarı Malatya'dan bir kardeşimiz var. Aynı zamanda benim adaşım. Lusaka'da nasılsın? Lusaka'da çok iyiyiz. Çok iyisin. Çok iyiyiz. Benim Sen kaç yaşındasın? 37. Maşallah. Yaşım 37. 1,5 sene oldu biz buraya geleli. Sağ olsun ilk geldiğimde Erman ağırladı beni. Erman'ın misafiri olduk. Erman bize abilik yaptı burada. Yaş küçük ama, Yaş küçük ama Erman büyük oldu. Potaya ilk Erman girdi burada. O bizim abimiz burada. Bize sağ olsun desteklerini maddi manevi esirgemedi. Biz de burada inşaat işleri yapıyoruz. Türkiye'den inşaat malzemeleri getirip toptan satmaya çalışıyoruz. Bunun yanında nasipse inşaat yapmaya başlayacağız burada. İşte aileyi getirdik. Aile geleli 3 ay, 4 ay oldu. İşte bu 2 ay içerisinde oğlum İngilizceyi öğrendi burada mesela. Sıfır bir İngilizceyle geldi 9 yaşında. Şu an İngilizceyi gayet iyi yani memnunum. Benden daha da ileri götürdü. Peki yengenin durumunu biliyorsundur. 3-3,5 ay olmuş. Bir Türk kadını burada nasıl yaşar? Yani mutlu mu, alıştı mı? Nasıl bir hayat var? Yani akşam kapıyı kapattığı zaman ya ne işimiz vardı bizim burada falan diyor mu? Yok aksine çocuklar aile benden çok daha mutlu burada. Ne güzel. Yani ilk başta bir çekinceleri vardı belki ama çok mutlular burada. Türkiye'deki genç iş adamlarına bizim mesaj verebilme ihtimalimiz olabilir mi Afrika ile ilgili? Tabii ki. Tabii ki. Ne önerirsin? Ne yapmaları gerekir ilk önce? İnsanların gözünü kapatıp gelmesi lazım buraya. Yani dil diyorlar. Ben buraya geldiğimde üniversite mezunuyum. Dil bilmiyordum. İngilizce'de hiçbir şey bilmiyordum. 3-4 ay içerisinde çözülecek bir mesele. Anladım. Yani burada Türkiye'de bir iş yapmaktansa eğer yeni bir atılım içerisinde olan abilerimiz, kardeşlerimiz varsa muhakkak gelsinler. Afrika'nın hangi ülkesi olursa olsun görsünler. Vallahi ben kendi adıma gerçekten çok keyif aldım onlarla sohbet etmekten. İkinize de gerçekten hem misafirperverliğiniz hem bize gösterdiğiniz destekten dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Beni misafir eden Erman'ın evinden çıkıp Lusaka sokaklarını gezmeye başladım. Sabah erkenden Lusaka sokaklarını gezmeye başladım. Zambiya'da yağmur mevsimi artık yavaş yavaş başladı. Gece hem yağdı, kesildi, sabahleyin birazcık daha yağdı. Kasvetli bir hava var. Daha sonra işte motorumu öylesine rastgele bir yerlere sürdüm. Yolda insanlarla tanıştım. Sonra Colin'le tanıştım. Colin, what's the village name again?
Karingaringa. Karingaringa. Yes. Karingaringa mahallesine geldim. Burada pirket evlerde yaşıyor insanlar. Dedim ki ya ben merak ediyorum hani bu insanlar nasıl yaşar, senin halkın nasıl yaşıyor? Gel benim evimi gör dedi, izin verdi. Şimdi onunla beraber, Colin'le beraber Karingaringa'da gidip bir Zambiyalı'nın, bir Lusakalı'nın, ortalama bir vatandaşın yaşadığı evi göreceğiz. Güne yeni başlayan mahalleyi Colin'in rehberliğiyle gezmeye devam ettim. Colin'in evi standart Afrika evinden hiç de farklı değil. Tek bir göz oda var. Duvarlar pirketten. Bu arada Lusaka'da gene pirket işini Türkler ele almış. Hemen sağ tarafımda bir mutfak var. Bu tarafta çok da güzel dizilmiş plastik bardaklar. Yani burası şu altındaki zaten lavaboymuş. Colin onu bana söyledi. Sonra burada mutfak dolabı var. Mutfak dolabında çatalı, bıçağı, plastik kapları. Burada gene bir çalışma masası diyebileceğimiz bir masası var. Bir Zambiyalı'nın Lusaka'da basit bir mahallede, ortalama bir mahallede yaşadığı hayat bu. Evlere dikkat ettiyseniz dört duvardan oluşan alanlar. İnsan düşünüyor bu insanlar ihtiyaçları nerede gideriyorlar diye. İşte bu etraftaki 6-7 tane evin ortaklaşa kullandığı tuvalet bu. İçini göstermek istemiyorum size ama ben gördüm. Çok da görülecek bir yer değil. Ama burası tuvalet, mahallenin ortak tuvaleti. Burası insanların yıkanmak için kullandıkları yer. Çalıyla kapatmışlar. Burada bir giriş alanı var. Bu örtü gibi bir şeyle herhalde önünü kapatıyorlar. İçerisi görülebilecek bir yer. Çünkü sadece taş ve fayans parçaları var. Lusaka'nın arka sokaklarındaki hayat işte böyle devam ediyor. Bazen üzücü ama buradaki insanların bu şartlarına rağmen güler yüzle beni karşılaması da gerçekten çok hoş. Saat 8.30'a geliyor ve başkent Lusaka'da hayat başladı. Şimdi artık buradan çıkıp çok da uzak olmayan 1-2 kilometre sonra şehir merkezine gidip şehir hayatı nasıl, orada insanlar neler yapıyor onları görmeye çalışacağım. This is my love song. It's very simple, so you can sing along. Başkentin düzgün ve modern yüzünün hemen yanındaki halk pazarını dolaşmaya gittim. Unaona chani muri ine nzeli bile tunavokupasa benzo kuseka banzako ati ulibe class na mani libe cash. Lusaka'da Mutendere pazarını geziyorum. Domatesleri gördüm. Dediğim gibi Zambiya tarımda çok gelişmiş bir ülke ve gelişmeye devam ediyor. Tarım yönünde çok ciddi yatırımları var. Pazarda domates fiyatlarını görünce burada durup size bir şey anlatmak istedim. Burada 1000 kıvaçadan 3000 kıvaçaya kadar
domates kalitesine göre domates görmek mümkün. Ben Lusaka'ya ilk vardığımda çeşitli ihtiyaçlarım vardı. Hem kozmetik ihtiyaçlarım hem de yiyecek ihtiyaçlarım. Bir süpermarkete gittim. Oradayken de birazcık alışveriş yaptım. Kalacağım yer için işte ev alışverişi falan. Domates aldım. 15.000 kıvaça ödedim. 15.000. Buraya geldiğimde 1000'den 3000'e kadar domates var. Dolayısıyla bu pazarı dolaşırken süpermarkette ne kadar büyük bir kazık yediğimin farkına vardım. Kuseka. Inelimvela spaka. That's why niguti I'm so lucky. Bu ülkenin de kendine has yiyecekleri var tabii ki. Sebzelerin dışında. Uganda'da hatırlarsanız çekirge vardı. Burada da 2 tane farklı yiyecek var elimde. Bunlardan bir tanesi bir tırtıl. Bunu kurutuyorlar. Güneşte böyle kuru hale getirip yiyorlar. Bir tanesi de ağaç köklerinden, ağaç gövdelerinden çıkan bir kurçuk. Bunların isimlerine de vinkubala diyorlar. Çok da yemeyi tercih etmiyorum açıkçası. I'm so lucky. Upeza wewe baby. I'm so lucky. Zambiya'da tarımın bu kadar gelişmesi tabii tezgaha da yansıyor. Sokak arasında gördüğümüz bu tezgahta ürünler gerçekten ekonomik, ucuz. İnsanlar bunları alabilecek düzeyde. 1 doların yaklaşık 5000 kıvaça olduğunu söylersem bu tezgahta satılan yiyecekler işte 1000 kıvaça, 2000 kıvaça, dolmalık biber 1000 kıvaça yani 5'te 1 dolar fiyatı. Bu fiyatlara burada tezgahlarda ürün bulmak çok mümkün. Lusaka gerçekten çok ama çok güzel bir şehir. Binaları, insanların yaklaşımları, caddeleri, trafik kuralları gerçekten çok gelişmiş ve çağı yakalamış. Hatta bazı bölümlerde çağı yakalarken bunun maliyetleri galiba insanların cebine yansıyor. Çünkü Zambiya'daki Lusaka, başkent Lusaka inanılmaz pahalı bir şehir. Yani en ucuz oteller 100 dolar. İşte yemekler çok pahalı. Şu ana kadar Afrika'da ödediğim en pahalı benzin parasını bu ülkede veriyorum. Litresine yaklaşık 1.65 Amerikan doları gibi bir para veriyorum ki Afrika'da yarısına hatta Kuzey Afrika'da 25 sente falan yakıt almıştım. Tabii böyle bir şey olunca ister istemez bu şehirde çok para harcanıyor. Ama Allah'tan yanımda çok iyi bir rehberim vardı, Erman vardı. Daha önce onunla da konuştuk, hayatıyla ilgili konuştuk. Burada benim kaldığım sürece bana gerçekten çok yardım etti. İşte birazdan buradan Lusaka'dan çıkıp Malawi'ye doğru gideceğim. Yaklaşık 600 kilometrelik bir yolum var. Erman dedi ki tamam son noktaya kadar seninle geleceğim. Buradan şurada bir göbek var. Göbekten artık sağa dönüp Malawi'ye 600 kilometre yola başlamak için Erman dedi ki son noktaya kadar ben seninle beraberim. Ona her şey için ama her şey için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye geldiğinde de ben onu gezdireceğim. Görüşürüz kardeşim. Zambiya'ya Nakonde sınır kapısından girdikten sonra yaklaşık 1000 kilometre kadar sürüp Lusaka'ya vardım.
Lusaka'da gerçekten çok iyi zaman geçirdim. Çünkü orada yeni yeni yerleşmeye başlamış Türk arkadaşları buldum ve bildiğiniz gibi burada bizim Türk Büyükelçiliğimiz de var ve oldukça fazla iyi çalışıyorlar. Burada yine insan hayatlarına dahil olmaya çalıştık. Çarşısında, pazarında dolaştık. İnsanlar nerede yaşıyor? Orta düzeydeki halk nerede yaşıyor? Bunları görmeye çalıştım. Ve şimdi Chipata sınır kapısından çıkıp artık Malawi'ye gidiyorum. Bu taraf Zambiya, bu taraf Malawi. Afrika'nın rengi Malawi'de devam edecek.